Gözlerinizi kapatın. Şimdi milattan sonra 370 yılı civarındayız. Kuzey Afrika kıyılarında parlayan bir inci gibi duran bir şehir var. İskenderiye. Gökyüzü turkuaz. Sokaklar mermer taşlarla döşeli. Denizden gelen rüzgar papirüsün kokusunu taşıyor. Bu şehir sıradan değil. Mısır'ı Roma İmparatorluğu'na bağlayan, kültürlerin ve dinlerin buluştuğu dev bir liman kenti. Kurucusu Büyük İskender'in hayaliydi burası. Batı'nın aklıyla Doğu'nun ruhunu birleştiren bir uygarlık merkezi. Hypatia, milattan sonra 360-370 civarında doğdu. Babası Theon, ünlü bir matematikçiydi. Aynı zamanda astronomi üzerine çalışıyor, Ptolemaios'un eserlerini yorumluyordu. Bazı kaynaklara göre annesi erken yaşta ölmüştü. Hypatia'nın ailesi Roma soylularından değil ama entelektüel sınıfa mensuptu. Köleleri olup olmadığına dair doğrudan kanıt yok ama o dönemin gelenekleri gereği ev işlerine çalışan hizmetlileri olması muhtemel. Theon kızını bir oğul gibi yetiştirdi. Ona matematik öğretti, astronomi çalıştırdı, bedeninin güçlü tutması için yüzdürdü, ata bindirdi. Hypatia hem zekası hem duruşuyla dikkat çekmeye çok genç yaşta başladı. Bu aldığı eğitimler bir süre sonra Hypatia'yı öğrencilik konumundan öğretmenliğe yükseltti. İskenderiye'deki Myzum'da ve kendi evinde öğrenciler yetiştirdi. Kadın olduğu halde erkeklerin hakim olduğu felsefe sahnesinde bir yıldız gibi parlıyordu. Öğrencilerinden biri olan Synesios şöyle yazıyor. Onun yanına gittiğimde matematik dersinden önce ruhumu temizlemem gerektiğini anladım. Onun düşüncesi kutsal gibiydi. Hypatia yani Platoncu bir filozoftu. Ruhun saflığı, aklın rehberliği ve erdemin önemi üzerine öğretiyordu. Sadece teorik değil, astronomik araçlar da geliştiriyordu. Güneşin ve gezegenlerin hareketlerini inceleyen aygıtlar. Bu konuda Theon'un çalışmalarını da aşmıştı. Hypatia yalnızca filozof değil, aynı zamanda astronom ve matematikçiydi de. Ptolemaios'un evren modelini inceledi, geliştirdi, öğrencilerine öğretti. Onun çalışmaları özellikle gök cisimciklerinin yörüngeleri üzerineydi. Ve evet, belki de en çok konuşulan iddia, dünyanın mükemmel bir daire değil, eliptik bir yörünge üzerinde hareket ettiğini ilk fark eden kişi o muydu? Bu konuda elimizdeki kaynaklar sınırlı. Ancak bazı tarihçiler onun gezegenlerin hareketlerine dair geliştirdiği Astrolabus adlı aletin eliptik modelinin öncülü olabileceğini söylüyor. Yüzyılın sonları, Roma artık eski ihtişamında değil ama hala güçlü. İmparatorluk ikiye bölünmüş, Batı ve Doğu Roma. İskenderiye Doğu Roma'ya yani Bizans'a bağlı ama Roma idaresi gevşek. Gerçek güç sokaklarda, dini gruplarda ve din sahnesinde büyük bir değişim yaşanıyor. Hristiyanlık artık resmi din. Pagan tapınakları yıkılıyor, felsefi okulları kapatılıyor. Yüzlerce yıldır felsefenin ve bilimin merkezi olan İskenderiye'de artık haçlar yükseliyor. Ama herkes Hristiyan değil. Museviler, paganlar, yeni Platoncular hala burada. Ve aralarındaki gerilim her geçen gün artıyor. Milattan sonra 412 yılında İskenderiye Piskoposluğu'na Kirilios getirildi. Güçlü, zeki ve otoriter bir adamdı. Kirilios, Hristiyanlığı şehirde mutlak hakimiyet kuracak şekilde dayatmak istiyordu. Paganlara ve Yahudilere karşı hoşgörüsüzdü. Çok geçmeden bu iki güçlü figür karşı karşıya gelerek Kirilos ve Orestes arasında gizli bir savaş başladı ve Hypatia bu savaşta ortada kaldı. Kirilos'un taraftarları Hypatia'yı pagan büyücüsü olmakla suçladılar. Onlara göre Orestes'in Hristiyanlıktan uzaklaştıran, eski tanrıların sesini şehirde hala yaşatan tehlikeli bir figürdü.
Çok geçmeden sokakta söylentiler dolaşmaya başladı. Hypatia şeytanla konuşuyor. Gizli ilimlerle halkı büyülüyor. Bir kadının bu kadar bilgili olması doğaya aykırı. Sesler gittikçe yükseliyordu. Bazı insanlar Hypatia'nın Orestes ve Krillin arasındaki barışı engellediğini düşünüyordu ve bu yüzden ona karşı kin gittikçe büyüdü ve İskenderiye yeniden kaosa sürüklendi. Bu sırada Mizum ve İskenderiye kütüphanesine dair son izler de silinmeye başlıyordu. Tarihi süreçte birçok kez tahrip edilen bu bilgi hazinesi şimdi tamamen kaderine terk edilmişti. Krillos'un destekçileri Serapis tapınağını ve pagan okullarını yok etti. Hypatia'nın ders verdiği salonlar saldırıya uğradı. Öğrencileri kaçtı. Bazıları şehir dışına gitti. Sinesius bile mektuplarında artık umut kalmadığını yazıyordu. Ve Hypatia yalnız kaldı. Yine de gitmedi. Çünkü inandığı bir şey vardı. Gerçek, gidecek yerin kalmasa da savunulmalıdır diyordu. Milattan sonra 415 yılı Mart ayı. Hypatia her zamanki gibi arabasına binmiş Mizum'a doğru gidiyordu. Ama o gün başka bir şey oldu. Şehir sokaklarında bir grup fanatik, Krillos'a bağlı Parabalani adlı milisler, Hypatia'nın yolunu kesti. Onu arabasından sürükleyerek aldılar. Şehrin merkezine götürdüler. Hypatia zorla Kizerion'a götürüldü. Orada çıplak bırakıldı. Çömlek parçalarıyla öldürülmeye dövüldü. Vücudu parçalara ayrıldı. Sonra bir meydanda yakıldı. Bu yalnızca bir cinayet değildi. Bu, bilgiye karşı işlenmiş bir suçtu. Hypatia öldü ama fikirleri o karanlık çağın içinde gizlice yol almaya devam etti. Yüzyıllar sonra Rönesans döneminde onun adı yeniden anıldı. Modern bilim insanları onu bilimin şehidi ilan etti. Hypatia'nın öldürülmesi sadece bir kadının değil, bir çağın da sonuydu. Onun ölümünden sonra İskenderiye'de Mizum tamamen kapatıldı. Pagan felsefesi susturuldu. Kadınlar kamusal hayattan da silindi. Artık bilim kilisenin denetimine girmişti. Sorgulamak yerine kabul etmek esastı. Matematik, astronomi, felsefe. Hepsi uzun bir sessizliğe gömüldü. İskenderiye ise zamanla bilimin merkezi olma özelliğini kaybetti. Yüzyıllar sürecek karanlık çağ başladı. Hypatia unutulmadı. İsmi sessizce fısıldandı. Kitaplarda, el yazmalarında, öğrencilerinden Sinesius'un yazdığı mektuplar sayesinde onun bilgeliği gelecek kuşaklara ulaştı. Orta Çağ'da kilise onu sapkın ilan etti ama Rönesans döneminde adeta yeniden doğdu. 1450'lerde Avrupa'da matbaanın icadıyla birlikte Hypatia'nın adı bir kez daha dolaşmaya başladı. Özellikle aydınlanma çağı düşünürleri onu benimsedi. Akıl ve bilim yolunda ölen ilk kadındır. Voltaire. Hypatia sadece bir isim değil, bir sembol haline geldi. Özellikle kadınlar için. Kadınların bilimdeki yeri Hypatia'nın ateşiyle aydınlanmaya başladı. 2009 yılında Alejandro Amenabar'ın yönettiği Agora adlı film, Hypatia'nın hayatını beyaz perdeye taşıdı. Rachel Weisz'ın canlandırdığı Hypatia, filmde hem güçlü bir bilim kadınını hem de trajik bir figür olarak yer aldı. Film tarihsel olarak bazı yönleri dramatize etse de Hypatia'nın kaderini milyonlara anlattı. Aynı zamanda müzikte, tiyatroda ve görsel sanatta da Hypatia'nın izleri var. Hypatia'nın yaşamı bir kadının aklını, bir toplumun vicdanını, bir dönemin karanlığını ve bilimin sonsuz gücünü aynı hikayede birleştirir. O, tarihin sadece tozlu bir sayfasında değil, bugünün gökyüzünde, her düşünen beynin içinde hala yaşamaktadır. Bu tarz içerikler için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.
ήλιος με φίλτρα μαγικά, μάγισσα της αβύσσου, μένεις μακριά απ' τη ζεστή φωτιά του παραδείσου. Στα σκούτινα σε ρίξανε, μα εσύ γυμνή χορεύεις